Hepimiz her gün yumurta yiyoruz ya da bir gıdanın içinde mutlaka tüketiyoruz, değil mi? O kadar sıradan bir şey ki üzerine pek düşünmüyoruz bile. Ancak bugünkü bu analizimizde modern dünyamızın aslında ne kadar gizli bir kırılganlığa sahip olduğunu ortaya çıkaran gerçekten ufuk açıcı bir düşünce deneyine dalıyoruz. Birazdan göreceğiniz gibi o basit yumurta medeniyetimizi ayakta tutan görünmez sütunlardan biri. Şimdi şunu bir hayal edin. Yarın sabah uyanıyorsunuz ve evcil tavuk yumurtası insan sistemlerinden, tedarik zincirlerinden ve çiftliklerden tam anlamıyla buharlaşıp yok olmuş. Sadece kahvaltı masanızdaki o güzelim omletin kaybolmasından bahsetmiyorum. Böyle bir durum, birbirine bağlı küresel sistemlerimizde anında zincirleme bir çöküşü tetiklerdi. Hiç tahmin edemeyeceğimiz sektörlerin nasıl bir anda felç olacağına inanamazsınız. Mutfaklarda ve devasa ticari fırınlarda anında tam bir kimyasal kabus kopardı. Bakın, yumurtayı soya veya bezelye gibi bitkisel proteinlerle değiştirmeye çalıştığınızda hamurlar sönükleşiyor ve ortaya o istenmeyen acımsı bir tat çıkıyor. Endüstriyel tarafta kıvamı tutturmak için ksantan gibi sakızlar kullandığınızı düşünün. Karışımlar o kadar yapışkan hale gelir ki fabrikalardaki o devasa üretim boruları resmen tıkanıp kalır. Dahası tamamen güvenli olan gıdalara bir anda soya gibi yeni alerjenler eklenmiş olur. Üstüne bir de şirketlerin sadece yumurta kelimesinin kullanımıyla ilgili o boğucu yasal engellerle uğraşmak zorunda kalmasını ekleyin, tam bir kaos. Ama durun, kamerayı biraz daha geriye çekmeliyiz. Çünkü olay sadece mutfakta bitmiyor. Bir anda, evet sadece bir anda Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin tam 663 milyar dolarlık devasa bir direği tamamen buharlaşıp yok oluyor. Bir ülkenin ekonomisinde açılacak böylesi bir deliğin büyüklüğünü hayal edebiliyor musunuz? Ve inanın bana, bu ekonomik çöküş sadece o zavallı çiftçileri vurmaz. Olayın domino etkisi o kadar geniş ki, tedarik zincirine bir bakalım. Finans, reklam, danışmanlık ve nakliye gibi alanlarda tam 854.093 iş anında buharlaşıyor. İşin daha da kötüsü, bu sektörlerde çalışan insanların harcamaları bıçak gibi kesileceği için 633.000'den fazla topluluk işi de yok oluyor. Yani bu sadece uzak bir fabrikayı değil, doğrudan mahallenizdeki marketi, yerel kliniği ve hatta emlak piyasasını bile vurarak tam 546 sektörün tamamını sarsacak sismik bir şok dalgası. Peki asıl ters köşe nerede biliyor musunuz? Kriz aniden cüzdanlarımızdan çıkıp doğrudan hastanelerimize giriyor. Çoğumuz farkında bile değiliz ama mevsimsel ve pandemik grip aşılarımızın %80'inden fazlası doğrudan döllenmiş tavuk yumurtalarına dayanıyor. Yumurtalar yok olursa küresel aşı altyapımız tam anlamıyla çöker. Rakamlara vurursak küresel çapta tam 1,5 milyar doz grip aşısı anında tehlikeye giriyor demektir. Üstelik mesele sadece grip de değil, sarı humma, Q humması ve kuduz aşıları da bu üretim ağının bir parçası. Yani bu tıbbi şok dalgası insan sağlığını bir gecede 10 yıllarca geriye götürebilecek kapasitede. Şimdi haklı olarak şunu sorabilirsiniz. Modern bilimin onca ilerlediği bir genetik mühendisliği çağında neden hala bu eski yönteme güveniyoruz? Aslında 1930'larda keşfedilen bu yöntem tek kelimeyle kusursuz işliyor. 9 ila 10 günlük döllenmiş yumurtaların allantoik boşluğuna virüsler enjekte ediliyor. Neden mi? Çünkü yumurtalar virüsün çoğalması için biyolojik olarak inanılmaz derecede ucuz ve mükemmel bir ortam sunuyor. İhtiyaç duyulan tüm besinler zaten orada var. Onlarca yıllık veriyle desteklenen bu yöntem, büyük ölçekli üretim için resmen biçilmiş kaftan. Elbette böylesi bir felaket, tıp dünyasını mecburi bir teknolojik sıçramaya itecektir. Geleneksel yumurta bazlı üretim anında çökeceği için ilaç endüstrisi, hücre kültürü ve mRNA platformlarına acil devasa yatırımlar yapmak zorunda kalır. Uzun vadede aşı üretimini çok daha hızlı hale getirecek bir sıçrama olsa da kısa vadede aşı tedariğinde yaşanacak boşluk ve gereken trilyonlarca dolarlık yatırım bu geçişi oldukça sancılı yapardı. Olayın sonrasına şöyle dışarıdan objektif bir gözle bakarsak, karşımızda çok ilginç ve karmaşık bir takas çıkıyor. Bir yanda inanılmaz bir çevresel iyileşme tablosu var, diğer yandaysa özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde çocukların büyüme geriliği yaşamasına sebep olacak yıkıcı bir beslenme krizi. Çevresel boyutu biraz açalım. Bugün tarım, dünya üzerindeki yaşanabilir arazilerin tam yarısını kaplıyor. Sadece tavuk yemi üretmek için Güney Amerika'da devasa ormanlar yok ediliyor, biyoçeşitlilik kayboluyor. Düşünün, Birleşik Krallık bile tek başına her yıl 850.000 ton soya küspesi ithal ediyor. Üstüne bir de o güçlü sera gazları olan metan ve nitroz oksit yayan hayvan gübrelerini ekleyin.
Yumurta endüstrisi ortadan kalksa, milyonlarca hektar arazi doğaya geri döner, küresel tarımın karbon ve su ayak izi dramatik bir şekilde küçülürdü. Tabii ki her şey tamamen umutsuz değil. Hollanda'daki Kipster çiftlikleri gibi gerçekten harika sürdürülebilir istisnalar var. Onlar tavukları yerel gıda atıklarıyla besliyorlar ve ormansızlaşmaya hiç katkıda bulunmadan karbon ayak izlerini kilogram başına sadece 1,3 karbondioksit eşdeğerine kadar düşürüyorlar. Ama maalesef endüstrinin geneli böyle değil. Sistemin geneli bir anda çöktüğünde yaşanacak o büyük sarsıntı küresel ormansızlaşmayı anında baltalar, devasa bir iyileşme sağlardı. Fakat işte bu çevresel zaferin insanlık için oldukça karanlık bir bedeli var. Düşük ve orta gelirli ülkeleri bir düşünün. Onlar için yumurtanın aniden yok olması, en ucuz ve en erişilebilir hayati protein, lipid ve kolin kaynağının yeryüzünden tamamen silinmesi demek. Bu da ne yazık ki çocuklarda ömür boyu sürecek bilişsel gelişim bozukluklarına ve telafisi imkansız devasa bir halk sağlığı krizine yol açardı. Ama biliyoruz ki insanlık böyle büyük krizler karşısında her zaman bir çıkış yolu bulur. İşte burada devreye gıda biliminin geleceği giriyor. Hassas fermantasyon. Nasıl yani diyeceksiniz? Bu teknoloji kuşlara ait genetik dizilimleri alıp mantar veya maya gibi konakçılara yerleştiriyor. Sonuç mu? Tavuğa hiç ama hiç ihtiyaç duymadan laboratuvar ortamında biyolojik olarak gerçeğiyle tamamen aynı yumurta proteinleri üretmek. Böyle bir kriz, gıda teknolojisinde eşi benzeri görülmemiş bir yenilik dalgasını mecburi kılardı. The Every Company gibi yenilikçi firmalar zaten maya konakçılarını kullanarak OvoPro ve OvoBoost gibi ürünler ortaya koyuyorlar. Yumurtaların olmadığı o dünyada biyoreaktör yatırımları devasa oranlarda artar, üretim maliyetleri inanılmaz bir hızla düşer ve bu laboratuvar üretimi proteinler kaybettiğimiz eski dostumuz yumurtanın fiyatıyla rekabet edebilecek seviyeye şipşak ulaşırdı. Sonuç olarak bu analizden yanınızda götürmeniz gereken en çarpıcı gerçek şu: yumurtaların olmadığı hipotetik bir dünya, beslenme, tarım, ekonomi ve tıbbın geri dönülemez biçimde yeniden yapılanmasına yol açar. Mutfağınızdaki o sepette duran sıradan bir yumurta, medeniyetimizi kelimenin tam anlamıyla bir arada tutuyor. Ve bu da bizi şu vurucu soruyla baş başa bırakıyor: dünyamızı gizliden gizliye ayakta tutan, farkına bile varmadığımız daha başka hangi sıradan şeyler var?